Ben Ali Gökdemir. Giresun Görele Koyunamza köyünde duruyorum. Yazın yaylalara çıkıyoruz. Buranın adı Sista Yaylası'nda, Karageliş Obası. Koyunları olan koyunlarını getiriyor. Zaten sadece burada bu obada bizim koyunumuz var. Diğer obalarda da var birkaç yerde. Onlar da çıkarıyor. İneği olanlar geliyor. İstanbul'dan buraya gelenler oluyor. Onlar günübirlik kalmaya geliyorlar. İşte yaylaları eskiden zaten buralarda doğup büyümüşler. Çalışmak için gitmişler gurbete. Ortaokul, ilkokulumu köyde okudum. Ondan sonra liseyi Görele'de okudum. Üniversiteye Artvin Çorlu Üniversitesi'nde okudum. Orman muhafaza memurluğu. Okuduktan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra da işte koyunlar azdı işte. Koyunları hemen çoğalttık, yaylaya çıktık buraya. En son ben 6 yaşındayken burada koyunumuz olduğumu hatırlıyorum burada. Burada dedem de çobancılık yapıyordu, dededen kalma. Yani yaklaşık bir 20 senedir buraya koyun çıkmadı bu yaylaya. 2 senedir ben çıkarıyorum. Dedemin yaptığı işi ben devam ediyorum. Yayla sezonumuz Mayıs ayında başlıyor bizim. Ekim'in sonu, Kasım'ın başına kadar o zaman da kar yağıyor buraya. Kar yağınca işte zaten şu an kimse yok Ekim'de. Ekim ayında bir tek ben varım. Ben de kar yağınca buradan gideceğim. Onun için yani çankelek falan bir şeyler takıyoruz öyle. 1-2 derken öyle 1-2 tane günlük. Hepsini bir arada takılır da böyle tek tek günlük takıyorum onlara. Hem etrafı ıssız ses olsun hem de kulağa güzel geliyor sesleri. Çocukluğumdan beri dedemin yanında ben de koyun yayardım dedemle birlikte. Ben 1-2 sene falan hatırlıyorum burada koyunumuz olduğunu. Yani o kadar eski. Onun haricinde başkasına katardık koyunları. Onlar başka yaylaya alıp giderdi. Yani kışın köyde koyunumuz olurdu. Yani güzel bir şey küçükbaş hayvancılık. Her
gencin yapmasını tavsiye ederim. Doğası, huzuru, hayvan, onu böyle her derinden anlıyorsun. Yani anlarsan yaparsın zaten. Anlamazsan severek yapacağın bir iş bu. Sevmeyerek kimse yapamaz. Çobancılık maddi anlamda da etki ediyor. Zaten etki yapmasa bu iş yapılmaz. Kar edemiyorsan bu işi yapmazsın. Bu her yerde böyledir. Sabah kalkıyorum. Köpeklere yal veriyorum. Ondan sonra koyunu çıkartırım. Kahvaltımı yapıyorum tabii ki bu arada. Koyunu çıkartırım. Yanıma aldığım ekmek falan bir şeyler, böyle aldığım bisküvi tarzı şeylerle onları yerim öyle sıralarında. Eve yakın olursam eve gelirim. Evde yemek yerim. Akşam oluyor. Akşam olunca da işte aynı maraton. İtlere yallarını, koyunları yatağına atarım. Ondan sonra keyfime bakarım. Yani olay bu. Burada ayı var, kurt var. Yani canavar. Bu yöre canavar diyor. Ayılar demir kapıları yıkıyorlar bütün her yere. İnsanların evlerini hep yıkıyorlar. Bizim evleri de birkaç kez her sene yıkıyor daha doğrusu. İşte onlardan korunmak için de köpek şey yapıyor. İşte demir kapı, kimi tel bağlıyor kapıya da ama yine nafile ayı dinlemiyor. Yıkıyor. Çobanlığın zor yanları, ya burası çok yağış alan bir yer. Sahili gördüğü için sahilden çok bir rüzgar esiyor, yağmuru, şimşek çakması falan burada çok. Kayalık bölgeler var. Yani zor yanları bu çobancılığın bunlar. Ya kışın köye inince bir de Ocak, Şubat, Mart ayları kuzulama zamanlarında çobancılığın zor yanları oluyor. Ama onlar da zevkli oluyor tabii ki. Kuzuların doğduğu zamanlar, en zor zamanları zevkli. Yani rahat tarafı şu havada çobancılık yapmak, koyun yaymak çok güzel bir şey. Sanırım bakış açısı şu anlarda üniversite okumuş da işte çobancılık yapıyor iyi değil. Yani şu an bile çobancılık alanlar da üniversite mezunu çobanlar alıyor. Böyle örnekler de var günümüzde, gördük. Yani bilgili çoban olması benim için daha iyi bana sorarsanız. Çünkü bilgili çoban her şeyi kitabına göre yapar, en ufak bir şeyi bilir. Cahil çoban olmamalı bence. Bilgili olmalı. Ya şimdi güz ayında ister istemez tabii ortalık her taraf kuruyor. Ya onun için biraz daha aşağı taraflara doğru gidiyoruz yaymaya, otlatmaya. Bahar ayında yukarı gidiyorduk bu yukarılara doğru. Şimdi aşağı taraflara doğru. Buradaki duran insanların batlarındaki otlardan, onlardan yiyor, doyuyor yani. Pancar, mancar. Pancar oluyor burada, pancar derler. O pancarları yani bırakanlar oluyor. Almayanlar onları yediyoruz. Öyle böyle doyuruyoruz kanını. Ya! Ya kızım ya!
Sağ. Gel kızım gel. Şey bak. Koçlama dönemi bitti. Koyunlar koçlandı. Daha arada böyle dönenler oluyor, tutmuyor. Onlar bir daha koçlanıyor. Onlar koçlanınca böyle koçlar da tek yani hep beraber koçlanma var. Bir de bir tane koçlanıyor ya. O yüzden böyle dövüşüyor onlar. Yani güzel de oluyor, izlemesi zevkli oluyor onlara. Yani onlara dövüşürken böyle güzel oluyor. Birbirine bazen zarar öyle vermiyorlar. Arada verdikleri oluyor. Yenilen işte galip geliyor. Köpeklerimin bir tanesi kangal kırması. Bizim buradaki bir tane çoban arkadaştan almıştık enikken. Bir tanesini de geçen sene aldım. Aksaray Malaklısı. Şu anda yavruladı. İşte 7 tane yavru etti. 2'si öldü. 5 tane kaldı. Bir tane kendime bıraktım. Gerisini dağıttım. Bir de duruyor. Onu da vereceğim işte. Yani köpeklerimden ben memnunum. Benim için önemli olan gece koyunu beklemeleri. Gece beklesinler. Zaten ben gündüz koyunu bekliyorum. Gece şöyle bir sorunlar oluyor. Ya şu aralar etraf boşaldığı için ayı geziyor. İşte bazen kurt yaklaşıyor, canavar yaklaşıyor. Köpekler birden hep beraber bu aşağı doğru, yukarı olur. Hücum ediyorlar. O ara kalkıyorum, ben de çıkıyorum koyunun yanına bakıyorum. Yani bu zamana kadar 2 senedir yataktan aldığı olmadı. Yataktan almadı. Koyunları köyde kuzular işte. O kuzular buraya yaylaya çıkar. Yaylaya çıkınca burada kasaplara veriyoruz. Keseriz, kasaplara veririz. Onlar kasaplar da işte lokantalara. Lokantalar orada kendileri satıyorlar. Yemek yapıp. Duygusal anlamda hiçbir zorluğum yok. Çünkü hepsinin amacı belli bunun. Yani bir iki tane bağını kurdum. Koyun var tabii ki böyle gitmese iyi olur. Onlarla. Yani beni görünce de böyle yanıma gelir. Yani onlarla da bağ kurduğum oluyor koyunlarda. Kurda öyle koyun verdiğimiz yok çok. Senede bir defa anca alıyor. Onu da çok böyle sisli havalarda şey yapıyor da alıyor. Burada da çok fena bir sis oluyor. Böyle sis olunca yatıyor böyle 2 metre önünü göremiyorsun. O derece sis oluyor burada. Buranın kışı bu evlerin boyundan fazla oluyor. Kar. Yani kışın buraya bile Mayıs ayında, Mayıs'ın birinde falan kepçeler kar açmaya geldiğinde
zor ilerliyor, açıyor. Yani o derece bir kara oluyor buranın. Göçme zamanı kar yağınca göçeceğiz. Yani koyun burada karı görünce güzel olur. Görünce de aşağı gidiyor. Burada karı görüyor. Aşağı gidince daha iyi olur. Yani böyle derler. Eskiden böyle derlerdi. Bizde de böyle gidiyor bu. Yani burada ümidi kesince koyun aşağı inmesi daha iyi. Ben 26 yaşındayım. Çok koyunlar vardı bizim köyde. Daha kimse de yok. Bir tek bizde var. Bir iki tane olan da var bizim köyde ama onlar da işte. Yani hayvancılık giderek azalıyor. Ya. Ya. Hemen.